merak ettiğim bir konuğum var bugün. Onunla sizinle birlikte tanışacağım. Aslında takipteyim kendisini. Çünkü bayılıyorum. Neyine bayılıyorum biliyor musunuz? Babalığına. Çok tatlı. Ve böyle eşine sahip çıkmasına, onu sevme şekline çok beğeniyorum. Hayat enerjisini çok seviyorum her şeyden önce. Bence çünkü yolu çok zor bir yoldu. Ve çok tatlı gidiyor hayatı. Çok güzel, çok akışında, çok olması gerektiği gibi. Ve gerçekten bugün Bıldırcın'ın yani editörümün seçtiği söz o kadar onu anlatıyor ki bana. Dolayısıyla da bu 35 dakika için gerçekten çok heyecanlıyım. Hemen cümlemize bir bakalım. Bilerek mi bilmeyerek mi bilmem ama bu cümlenin peşinden çok önceden gitmeye başlamış çünkü benim konuğum. Ralph Waldo Emerson diyor ki yol sizi nereye götürüyorsa oraya gitmeyin. Yol olmayan yerden gidin ki iz bırakın. Şimdi hazırsanız benimle birlikte çok tatlı birinin hayatına bir girelim. Biliyorum hepiniz tanıyorsunuz aslında ama bir de buradan tanıyalım bambaşka sohbetlerden. Sevgili İdo Tatlıses konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız tekrardan? İyi misin? Sağ olun siz. İyiyim, çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir delikanlıymışsın. Tam tahmin ederim. biraz uzunmuşsun. Ben birazcık cüce kalmış olabilir. Evet. Estağfurullah. Yapacak bir şey. 2 metre Hayır misin efendim. İdo sen? Yok 1.93. 2 metreye 7 santim kalmış. Çok da sayılmaz şimdi. Ayakkabı da düz ama evet. Evet, 2 efendim. metre diyelim biz. Oo, Hemen tamam çöktüm. hadi gel otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Seni gördüğüme ve tanışacak olduğuma çok mutluyum açıkçası. Ben de çok mutlu oldum. Ne iyi Beni davet ettin de ettiğiniz için çok geldin. teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için. İdo, yani zorlu bir yoldan kastım şu, tabii ki herkes sana bunu söylüyor. Babacı ne zarifsin. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Babacığın çok kıymetli bir sanatçı Türkiye'de. Ve tabii ki onun oğlu olmak, anneciğin de çok kıymetli bir kadın. Ben Teşekkür ona ederim, bayılıyorum. Sevgiler ikisine de buradan ve saygılar. Çok zor bir ikilinin çocuğu olarak. Evet. Ne kadar güzel bir hikaye yazdın kendi yolunda. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel öyle. sözleriniz için ben teşekkür ediyorum. Yani zor, evet, zor bir ikili. Evet, zor bir ikili. Ama güzel, iyi bir anne baba oldukları için herhalde dediğiniz gibi oldu. Çünkü şey oluyor, benim oğlum da mesela bazen işte diyor ki oyuncu mu olsam babamla sen gibi. Diyorum ki çok zor bir şey bu. Yani oyuncu bir anne babanın, ünlü bir anne babanın çocuğu olarak bu sektörde var olmaya çalışmak, kimliğini tekrar bulmak. Ya da öyle özgüvenli ve sevgi dolu olacaksın ki seni hiçbir şey yıkmayacak ve yapmak istediğin şeyin o kadar arkasında duracaksın ki her şeyle kabul ettiğin zaman bu olabilir, evet. Bence çok zor. Nasıl karar verdin? Muhteşem bir eğitimin var tabii bu arada. Bir ona girelim istiyorum. Teşekkür Oradan ederim. başlayalım. Karar vermeye de gelince aslında ben karar verdiğimde benim babam pek istemedi bunu yapmamı. Çok da kendisi de söylüyor bu arada, zaten saklı değil. Çok da desteklemedi yapmamam için. Başka bir yola gir, onu destekleyeyim, bu dedi değişik Bak, bir yol. ebeveyn olarak anlayabilirim onu. Evet, o da doğru. Şu anda anlıyorum neden öyle yapmaya çalıştığını. Evet. Çünkü gördüğüm şeyler derken bu arada şu demek değil. Böyle de herkes konuşunca işte ne yollardan geçtim ben, Hayır. neler gördüm değil ama insanın nasıl diyeyim, onu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yani kapılabilitesi diyeyim. Evet, kendini kaptırması. Kaptırabilitesi diyeyim. Bunlar çok önemli oluyor çünkü gerçekten şaşırabiliyormuş insan. Birçok yolda da bunları gördüm. Bunlar da bana ders oldu diyeyim. Evet. Bir de İbrahim Tatlıses'in yükü vardı omuzumda. O yüzden çok da sapıtamadım ben. Böyle kaldım biraz. Tabii ben de ebeveyn olarak şöyle bir yerden bakıyorum. Çok kıymetli dediğin gibi anne babalar. Hikayeleri çok büyük olduğu için orası zor bir şey. Burada anne babayı anne baba gibi yaşamak varken meslek hayatında hani yük dediğini de anlıyorum, ne demek istediğini. Burada zorlanıyor olmak ama sen hiç olmadın çünkü şahane bir eğitimin var. Bir bunu hatırlayalım mı birlikte? Lütfen, Çok güzel tabii ki. okullarda okudun. Anlatır mısın bana? Teşekkür ederim. Çünkü sonuçta biz Urfa'da Oxford vardı da ben mi gitmedim diyen bir adamın Evet. yurt Sağ dışındaki olsun. okullara çocuğunu yollaması çok Evet. büyük bir hikaye olmuş oldu hepimizin gözü önünde. Sağ olsun annem de babam da hiç
Beni çok özlemle yollamışlar yurt dışına. Ya seni özleyip değil mi? Kıyamam. Gittim, evet, orada okudum. Burada aslında Enka'daydım. Tamam. Anaokulundan liseye kadar Enka'da okudum. Ondan sonra Boston'a geçtim. Evet. Aslında burada bir üniversitedeydim. Burada bir üniversiteden okuyordum ama üniversiteyi isteyerek okumuyordum. Sahne ve gösteri sanatlarıydı benim bölümüm. Yine Tamam. o bölümü istiyordum. Fakat bana buradaki sahne gösteri sanatı böyle çok Yeterli gelmedi. gelmedi demeyeyim, yanlış da konuşmayayım ama çok böyle isteyerek okuduğum bir bölüm değildi. Yani hevesle gidip gelmiyordum. Müzik yapıyordum ama durduk yere. Ben yani bilmiyorum yani hiç İbrahim Tatlıses'le alakasız bir şekilde müzik yapıyordum. Ondan bağımsız, yani onun oğluyum tamam ama bir zorunluluğum yok. Yapmaya da bilirim ama bir yapıyordum de durduk yere evde seve hep- seve. Evde hep müzik var. Tabii canım, evde Şimdi- İbrahim Tatlıses var, nasıl yapmayacağım? Evet. Mecbur yapıyorum. İmkansız Doğru. yani. Müziğe bulaşmaman mümkün değil Değil. yani. Çünkü Bulaştım. en basiti düşün. Bizim küçücük evimiz yani ve hani annem müzik öğretmeni. Dolayısıyla ben müzik aşığıyım. Dinlemeyi çok seviyorum. Şimdi kızımın da hayatta tutunduğu yer müzik oldu. Şimdi İbrahim Tatlıses'in evinde nasıl olmasın? Evet biz de Mümkün tabii değil. canım tabii. Peki Devamlı müzik öyleydim ama yapıyordun ama nasıl bir müzik yapıyordun? İşte onu söyleyecektim. Yani çok böyle ben bayağı işte sözler yazıyordum, şiirler yazıyordum. Bunları okuyayım diyordum. Nasıl okuyacağım ama ya falanlar filanlar derken benim Boston sürecim başladı. Sen mi buldun okulu? Berkeley, evet. Gittim hatta seçilirken mülakat diyeyim. Ritim çaldım, bir şeyler yok, olmadı. Etek Sarı'yı okumak zorunda kaldım bir anda orada. Ne diyorsun? Evet başka da bir şey de gelmedi aklıma yani okuyacak bilmiyorum. Etek Sarı'yı okumak zorunda kaldım. Öyle bir hikayem oldu ama orada da ya aslında hep şey oldu ya hayatta. Beni herhalde müziğe hakikaten itti hayat. Çünkü ben müziği acayip sevdim. Yaptıktan sonra da çok sevdim. Ya. Yani seviyordum ama yaptıktan sonra daha da çok sevdim. Tabii ki de herkes bir gelir kazanç için yapıyor ayrı ama ben ondan da değil, hakikaten çok sevdim yani. Bir de ayrıyetten İbrahim Tatlıses'in fanıyım ben. Büyük fanıyım yani. O şimdi çocuğu olarak dinliyorum ayrı. Ama ben herhangi bir programında, herhangi bir kaçıncı dakikası neyse açalım. Ezbere söylerim onun söylediklerini, konuşmalarını, şarkılarını, namelerini. Öyle seviyorum sesini. Kişiliğini de seviyorum ayrı ama sesini o kadar seviyorum yani. O da beni herhalde diyorum bağladı. İyi ki de oldu bu arada. İyi ki de babam İbrahim Tatlıses. İyi ki de öyle şarkılı bir evde büyümüşüm. İyi ki annem Derya Tuna. İyi ki onlar böyle büyütmüşler. Ne birçok iyi kim var onlara ama Allah Şükür. onlardan razı olsun. Teşekkür ederim vallahi, sağ olsunlar. Peki Boston, Evet, Berkeley. Berkeley. Ne kadar okudun orada? Orada da 2 yıl kaldım. Sonrasında buraya döndüm. Berkeley bu arada çok önemli bir müzik okulu. Evet, güzel bir müzik okulu. Çok güzel Mütevazısın. zamanlarım oldu orada. evet. Yani çok iyi bir müzik Evet, okulu. çok güzel, çok iyi ayrı ama ortamı da, öğretimi de, arkadaşlıkları da her şeyi çok ayrı güzel oranın. Bu oranın demeyeyim de bir tek başka aslında alıştığınız yerden başka bir yere gidince her Daha şey daha sarılıyorsunuz. güzel geliyor, daha farklı geliyor, daha aslında ufkunuzu mu genişletiyor diyeyim, belki de öyle olabilir. Her şeyim değişti. Bambaşka bir yerde tek başıma yaşamaya başlayınca. Çünkü yani ben orada yaşarken babamı görüntülü arayıp kuru fasulye tarifi alıyordum babamdan. Yani o çok güzel yapıyor diye annemden değil ondan alıyordum. Çok iyi. Ama bunların hepsi işte bir şey oldu. 2 sene içinde buraya döndüm. Müzik yapsam mı baba, orada yapıyorum artık, burada mı yapsam, bir DJ başlarken işe başlamış oldum. Ha. Bu sefer orası da kaldı. Peki şunu merak ediyorum. Sen Berkeley'de okuyorsun. Evet. Bu Baban... arada ben oradayken çok özür dilerim. Vallahi kestim Estağfurullah lafınızı. lütfen her zaman. Orada okurken oradayken benim altımda Amerika'da bomba saldırısı oldu. Oo. Boston Maratonu o zaman. Boston Maratonu saldırısı olmuştu. O da bana denk geldi. Ondan sonra da pek aslında durmadım diyeyim. Anladım. Yani pek artık ben değil bir tek bu arada. Oradaki Tabii. bütün öğrencilerin şevki kaçtı. O yıl bütün herkesin şevki gidince ben de dönüp burada birkaç işe başlayınca aslında kalmış oldum. Peki şunu merak ediyorum. Yani baba oğul konuşmalarınızı sen Berkeley'de okurken Evet. yeni öğrendiğin bir şeyi babana anlatmayı istiyor muydun müzik anlamında? Ya da ne bileyim bir şey öğrendin söyledin, baban sana bir şey katıyor muydu meseleye? Duramama hali vardır ya ebeveynde.
O oluyor muydu yani? Çok oluyor, çok oluyordu ama tabii karşımdaki de İbrahim Tatlıses olduğu Evet. için pek de bir şey kabul ettiremiyordum ona. Yani hani mesela bu A diyorum, A yazıyor kocaman. Yo bu C diyor bana. Nasıl yani C diyorum, burada A yazıyor diyorum, bence C diyor. İyi peki diyorum, o zaman sence C ise sorun yok. Öyle bir, karşımda öyle bir İbrahim Tatlıses var. O yüzden aslında yani şarkıları da çıkartırken bu arada hep onu dinletiyorum. Böyle mi çıkaracağım bu şarkıyı? Bu yani böyle mi? Bu kadar mı? Başka bir şey yapmıyor musunuz falan modunda hep babam. Eyvah. Ama sonra işte şarkılar 300 milyon, 200 milyon. Ayıptır söylemesi. Babacığım 300 milyon. Şaka bir yana ama tabii ki de ya aslında o şundan dolayı yapıyordur diye düşünüyorum herhalde. Daha iyi, biraz daha Evet. bak, biraz daha çabala, biraz daha gayret göster şarkının üstüne diye yapıyor. Ya da şunu da düşünüyor olabilir. Şimdi bu çocuğa bunları söyleyecekler. Ben baştan söyleyeyim. O da olabilir, evet. Orada az kırılsın ya da düzeltebiliyorsa bunları düzelsin ya da bunun Evet. geleceğine hazırlıklı olsun. Söylüyor mesela, şeye de çok laf ediyor. Böyle mi çıkıyorsun diyor. Konsere gidiyorum mesela, görüşürüz diyorum. Bir yerdeyiz, aynı yerdeyiz. Ama jenerasyon Böyle mi gidiyorsun diyor. Nasıl gideceğim diyorum. Böyle şort, havlu, tişört müsün diyor. Eyvallah. Yok orada diyorum kuliste giyineceğim, jilet takımla giyeceğim diyorum yazın ortasında. Takımla diyorum şarkı söyleyeceğim. Diyor musun O bak? demiyorum tabii ki de Tamam. içimden Sakın. sadece söylüyorum. Sakın bunları ama yok öyle bir şeyleri var. Bu ne ya rahatlık, biz o kadar uğraşıyorduk, bilmem nerelere gidiyorduk. İtalyalardan kıyafet alıyorduk, Evet. sahnede şık duralım diye, bilmem ne diye. Jilet gibi giyiniyordu hakikaten. Öyle lafları var çok. Bana çok Şimdi lafı vardır haksız öyle. değil ama tabii jenerasyon Yok, çok farkı haklı, diye çok bir şey haklı, de çok var. haklı ama ben de artık öyle giyinmiyorum. Evet. Kendimi de oradan kurtarayım bir an önce. Ya yok bence ne yapıyorsan çok doğru yapıyorsun. Ay, çok güzel teşekkür ederim, görünüyor. çok sağ ol. Gerçekten çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ve şey de oluyor aslında, babanın da kıymetini teslim ediyorsun bence. Çünkü iz düşümü olmadın, kendi yolunu kurdun, o yoldan gittin, eğitimini aldın. Öyle hani ben nasılsa bununla yaparım, hallederim, buradan kaymağını yerim, tonun yok, öyle bir duruşun yok. Bence anne babanın da hakkını teslim etmiş oluyorsun o Evet, zaman teşekkür diye ederim. düşünüyorum. Peki sen nasıl görüyorsun kendini, nasıl hissediyorsun? Böyle kaygıların vardı bence büyürken çünkü. Yani hiç unutmuşumdur falan bilmiyorum, unutmadım da tabii ama olur mu olmaz mı, nasıl olur, insanlar ne der, nasıl yapacağım, yapmalı mıyım, başka bir şey mi yapmalıyım? Ya bir de öyle bir şey ki şimdi İbrahim Bey o kadar çok işe girmiş ki babam. Yani girecek işi yok artık. Evet. Yani nereye girsem onunla diyecekler ki ha o da yapıyordu bu işi. Tabii. Yani restoranta girmiş, gıdaya girmiş, market yapmış, uçak taksi yapmış, gitmiş otel yapmış, otelden sonra kıyafete girmiş, giyime girmiş. Yani girecek aslında o kadar çok şey bırakmadı bana. Allah'ım bırakmadı. Evet, bir tek popçu değildi. Orayı da ben buldum. Orayı da dedim madem öyle, ben hazır orası boşken dedim gireyim, orada ben durayım. Öyle oldu biraz Kıyamam, da. çok zor. Haklısın ya. Bak böyle hiç bakmamıştım. İşin esprisi bir yanda ama yani hakikaten de öyle yani. Çünkü bir şey olduğunda hep mesela bir şey diyorum mesela. Aa sizin evet vardı, İbrahim abi yapıyordu onu diyor. Mesela diyorum ki yapmıyordu, nasıl yapıyordu? Bir ara açmış, 2 ay sonra kapatmış ama yapıyor olmuş o artık. Bak ya. Öyle dertlerimiz var. Peki babalık nasıl gidiyor? En merak ettiğim yer. Çok tatlı bir anne babasınız. Teşekkür Böyle ederiz. birbiriyle güzel ilişkisi olan bir anne babasınız. Teşekkür Öyle ederiz. geliyor bana yani. Öyleyiz. Değil mi? Öyleyiz. Sağ olsun Yasemin. Çocukların 7-24 başında. Maşallah. Ya ben bazen evdeyim, evde yukarıda bir şey düşünüyorum, şarkı yazmaya çalışıyorum, aşağı iniyorum, bir şeyler daha yazmaya çalışıyorum falan. O sırada hiç çocukları görmüyorum. Tabii. 10 saat, 12 saat. Çünkü devamlı, çünkü bir görürsem o kafam oraya gittim Konsantrasyon mi gidiyorum bozulacak, yani. tabii. O zaman bütün gün gidiyor. Tabii. O sırada bakıyorum çocuklar yatmış, Yasemin diyorum ki nasıl, sen mi ilgilendin? Tabii sıkıntı yok diyor. Sağ olsun, ona da buradan teşekkür ediyorum. Aşk sağ ol. Her şeyi hallediyor. Güzel de bir ev hali var. Ne hissediyorsun baba olarak? Çok mutluyum. Şu yüzden çok mutluyum. Ben çok oyun oynamayı seven, ne bileyim işte böyle aksiyon hareketleri yapmayı seven, atraksiyon ne varsa giden, onları deneyen, evde oturup bilgisayar oyunsa bilgisayar oyunu, çocuklarla oyunsa oyun oynayan bir adamım. Ve şimdi bunlar 2 tane erkek. Yani bekliyorum, sadece birazcık konuşmalarını bekliyorum. Yıkacağım onlarla. Yasemin evden kaçacak Evet, çantayı büyük alıp ihtimalle galiba. olacak. Ama ne yapalım yani, 3 erkek evde. Evet. Böyle düşünmemiştim. Biz çok de böyle düşünmemiştik. Bak çok eğleneceksiniz. Evet öyle gibi hissediyorum. Şu anda diyorum Yasemin'e tadını çıkar. Seninle geziyorlar, ediyorlar, yanında rahat oturuyorlar.
Şu anda bol bol tadını çıkar. Çünkü zaten konuşup hareketlenip artık Eyvah. ben şimdi motora biniyorum. Benim motoruma bile biniyorlar inmiyorlar. Bunlar Ay. şimdi birazcık gezdirmeye başlayabildiğimde ben yandım gibi duruyor ama ben yanmaya hazırım işte Yok, onu sen söylüyorum. çok Ben çok mutlu eğleneceksin olacağımı bence. düşünüyorum. Evet. Evet, çok eğleneceksin. İnşallah. Bakalım. Peki tanışma hikayeniz çok güzel. Bir ortamda denk geliyorlar ama birbirlerinden çok uzaklar o sırada. Ondan sonra sen bir fark ediyorsun ama anlıyorum. Eziyordu beni Yasemin sağ olsun. Evet, sonra eziyormuş seni Evet, galiba. eziyordu Ama beni. bir önden fark etmişsin. Ettim. Güzel bir kız var Ettim ortamda. ben de arabanın önüne attım kendimi. Bence sen attın. Ben de O öyle da düşünüyorum. olabilir. Sonra O da arabalarını olabilir. almaya çıkıyorlar ortamdan. Aynı zamanda denk gelmiş. Oraya çok inanmıyorum. Bence sen kızın peşinden gittin oraya. Zaten büyük ihtimal öyledir. Bence öyle oldu. Bir tanışmak Öyledir. istedin. Sağ olsun Yasemin de beni bozmuyordur. Yasemin de oradan şey yapmış, arabasını almış, bilmeden ezmiş. Yani Eziyordu. eziyormuştu. Yanından Evet, evet. yani bunlar biraz Öyle. Ben de ikiniz hemen de birbirinizi bir beğenmişsiniz Evet, de tabii dikkat ki. çekmeye çalışmışsınız. ben hemen zaten yazdım. Ben aynı gün Instagram'a fotoğraf attım. Dedim ki sarışın kız bul beni falan yazdım. Evet böyle yapmış sosyal medyaya Ama kendi buldu. Bir oraya Ya. soracağım. Sosyal Sonuç medyaya olarak buldu. aynı gün şimdi tanışamamışlar. O onun peşinden koşmuş belli ki yakalamak için o arabasını almış. Yakalayamadım, Böyle evet. bir yanından geçmiş. Hani ben seni fark ettim ama şu an hayır böyle bir şey değil. Bul beni gibi bir şey olmuş o. Sonra İdo almış kendi fotoğrafını çekmiş. Demiş ki oradaki sarışın kız bul beni. Nasıl buldu seni? Vallahi buldu. Nasıl buldu? Yani Senin aslında sen şöyle olduğunu mu biliyordu ben, acaba? Ben öyle bir şeyi ana sayfamda paylaşınca otomatik Bir olarak de herhalde. ana sayfaya mı koydu? Tabii canım onu benim bulmam lazımdı Yasemin'i. Nasıl kaçırayım ben? Olur mu öyle bir şey? Çocuklarımın annesi ya. Ha o an hissettin mi bunu? Hissetmedim tabii ki de ama yani vuruldum. Bulmam lazımdı Yasemin'i yani. Ve buldum ama sonuç olarak. Önemli olan buldum. Evet buldum. İnanılmaz bir hikaye. Sağ olsun o da hemen Buradayım o da beni dedi. buldu. O da yazdı. Vay. Sonrasında da işte Bugünlere gibi oldu. geldiniz. Elinizden öper 2 tane.